Daha önce hiç görmediğiniz bir köfte yapacağız. Hemen hemen herkesin hastası olacağı ama bunun için ilk başta kasaba gidiyorsunuz. Ve o en seksi ses tonunuzla bana 200 gram dana döş kıyma ver diyorsunuz. 200 gram mı? Biz fakir bir kanalız. Şaka şaka. Bir porsiyon yapacağım. Tek kişiyim. Soğanın büyük parçaları lazım. O yüzden rendenin en büyük tarafıyla diklemesini rendeliyoruz. Lezzet ufak detaylara saklı. Dikkat edin. Bunu 1 kilo kıyma için düşünürseniz büyük bir soğan. 200 gram için evdeki en küçük soğan. İyice rendeledikten sonra buradaki önemli nokta soğanın suyunu tamamen sıkabildiğim kadar sıkıyorum. Şimdi soğanın suyunu tamamen süzdüm. Bunu et marine ederken kullanabilirsiniz. Başka bir tarifte bakın susuz soğanı hemen içine. Un, fakat burada dikkatli, 200 gram olduğu için bir yemek kaşığının 5'te 1'i kadar. Ama eğer 1 kilo olsaydı 1 yemek kaşığı. Herhalde ölçülerde yanlış anlaşılma yoktur. Kimyon 200 gram olduğu için 3'te 1'i 1 çay kaşığının. Kırmızı toz biber çok az kalmış. Hemen şöyle 1 çay kaşığının 3'te 1'i 200 gram olduğu için. Kırmızı biberiniz yoksa pul biber de ekleyebilirsiniz. Tercih sizin ama ikisini birden eklemeyin. Göstermek için yapıyorum. Saçaklı köfte yapıyoruz. Bunu unutmayın. İlk defa göreceğiniz. Henüz saçaklarını eklemedik. Saçakları sizi şaşırtacak. Yarım çay kaşığı tuz. Ve mutlaka ama mutlaka kuru kekik. Kekik 1 çay kaşığı, hatta 1,5 bile, 2 bile yapabilirsiniz. Fakat kırarak, lezzet ufak detaylarda saklı. Patlatıyoruz kekiği, yoğurmaya başlıyoruz. Instagram'da 20.000 kişiyiz. Fakat neredeyse her gün 1000 mesaj geliyor. Takip edin, öyle soru sorun. Çok dertli insan var. Sonunda size de gülecek şans ama kıçıyla. Şaka şaka. Ümitsizliğe kapılmayın. Allah seni kıranların önünde tekrar toplayacaktır. Kime ne kadar az şey anlatırsanız her şey o kadar yolunda gider. Ve bir de kekolar var. Laf yetiştirmeye çalışanlar, devamlı laf sokmaya çalışanlar. Zannediyorlar ki beni etkileyecekler. Oysa ki sadece zaman geçirmeme destek oluyorlar. Hatta adam o kadar kafasında kurmuş ki benle ilgili yorum yapıyor. Benden lafı yiyince o zaman şuraya gel buraya gel diyor. Ben kendimden fazla bahsetmeyi sevmiyorum ama 15 yıl boks yapmışım. Herhalde 30 saniye sürer. Ama 20'li yaşlarda diyelim ki gideyim de kavga edeyim. Ama denk gelirse affetmem söyleyeyim. Ve üstüne artık gerçekten ayrıntılar için vaktim de yok, sabrım da yok. Evet, lak yaparken görüyorsunuz değil mi? Kıymayı 5 dakikadır yoğuruyorum. İnsin olduğunuz lavuğu düşünün ve onu yerden yere vurun. Bu yolla köftenin bütün havasını aldık. Yuvarlağı yapıyorum. Daha sonra tam ortadan ikiye bölüyorum. Her köftem 100 gram olmalı. Bazı restoranlarda tek köfte 200 gramdan yapıyorlar. İsmi lazım değil. Büyük ustanın müthiş tarifi. Şimdi bak bir tane böyle ayırıyorum, tamam mı? Bu hazır. Hop. Yuvarla açılmasın. İkisi de burada. Şimdi bunun saçaklarını yapacağız. Saçakları için 2 tane küçük soğan. 1 kilo yapıyorsanız büyük 3 tane soğan, unutmayın. Daha sonra şöyle ortadan ikiye kesip piyazlık bir şekilde ince ince doğruyorum. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Bir tutam maydanoz. Maydanozu ince ince. Gerçekten ince kesmelisiniz. İşte bu. Daha sonra soğanları yay. Kıymayı elinle bir yuvarla. Daha sonra ortaya getir ve bas. Bak şimdi soğan nasıl yapışacak. İnceltebildiğim kadar incelttim. Çeviriyorum. Bakın görüyor musunuz? Bak şimdi köfteyi görüyor musun? Fazlasını şöyle yap. Şu bir. Hemen içine şöyle ortada toparla. Yuvarla. Tekrar bas.
Bunlar saçakları. Koray, içinde yapamaz mıyım? İçinde de yaparsınız ama bu kadar lezzetli olmaz. Bak, görüyor musunuz saçakları? Hemen böyle. Bunun yanına değişik bir şey yapalım. Bir domates carpaccio yapalım. Domatesin hemen şu iç tarafını alıyoruz. Gönül isterdi ki Çanakkale domatesi kullanalım ama burası ev. Evde ne varsa onu kullanıyoruz. Şu iç tarafını çıkartıyoruz. Daha sonra sizden istediğim biraz daha keskin bir bıçak kullanalım. Şu arka tarafını görüyor musunuz? İlk başta kabuklu bölümünü kesiyorum ve daha sonra kesebildiğim kadar ince dilimler kesiyorum. Bakın. Aynen böyle. Jilet gibi. Renkli çeri domatesi olmasını çok isterdim. Ama ne yazık ki burası ev ve elde ne varsa onu kullanıyoruz. Bunu biraz daha kalın kesiyorum. Et yemeklerinin yanına, ızgaraların yanına, hatta bir iki malzemeyle müthiş bir şarap mezesi olarak da kullanabilirsiniz. Yuvarlak, küçük bir tabak kullanacağım. Tek kişi olduğum için. Bakın ne kadar ince, o kadar lezzetli. Hemen tabağa birbirine değmeyecek, şu inceleri alalım. Birbirine değmeyecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra çeri domatesler. Tabii ki renkli olsaydı, sarı olsaydı çok daha şık durabilirdi. İşte bu. Limon. Genelde orijinalinde rakula kullanılır. Fakat dediğim gibi ev ortamında olduğumuz için siz isterseniz maydanoz, roka çok iş görür. Mutlaka balzamik sirkesi, artık şunu bulunduralım. Şöyle parmağımızı kapatarak, bak çok fazla olmamalı ama az da olmamalı. Şöyle bir yemek kaşığı, en fazla bir tatlı kaşığı kadar. Mutlaka kaliteli bir zeytinyağı, soğuk sıkım bir zeytinyağı olarak düşünün. Şöyle bolca üstünü biraz daha limon. Mayonezi kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi birazdan maç başlayacak 3'te. Brezilya B Ligi'nden Paysandu maçı saat 3.30'da. Fakat evde bile olsak langur lungur mayonezi koymamak lazım. Hemen şöyle İşte bu. Bir tane de ortaya bırakalım. İşte bu. Ve tuz. Koray, bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Aynen lüks restoranlarda da servis edilen carpaccio, dediğim gibi Çanakkale domatesi daha kaliteli bir domates kullanılır. Renkli çeri domates kullanırsanız garnitür olarak, salata olarak yiyebilirsiniz. Ama diyorsanız ki Koray, ben şarap olarak kullanmak istiyorum, şarap mezesi olarak, o zaman kurutulmuş domates ekliyorsunuz. Biraz siyah zeytin ekliyorsunuz ya da isterseniz yeşil zeytin ekliyorsunuz. Aynen böyle marine ediyorsunuz ve tabii ki o zaman rakula kullanıyorsunuz. Veyahut da roka kullanıyorsunuz. Üstüne de biraz parmesan peyniri rendeliyorsunuz. O zaman şarap mezesine dönüyor. Domatesli carpaccio. Isı en yüksekte. En yüksek ısı istemiyorum. Büyük ocaktayım. Şöyle ortaya getiriyorum. Döküm tava bile kullanabilirsiniz ama yapışmaz tava burada işinizi çok görür. Çiçek yağı. Tabii isteyen zeytinyağı da kullanabilir ama ben çiçek yağı kullanmanızı tavsiye ediyorum kızartma yaparken, lezzet açısından. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar dikkatli bir şekilde soğanlı tarafını şöyle atıyorum. Bak, fazla soğanını şöyle yapıştırıyorum buraya gelenleri. Görüyor musunuz? Ve tavanın yani inanılmaz kızmasına izin vermedim. Farkındasınız değil mi? Tekrar hemen soğanlı tarafını şöyle bırakıyorum. Ama her zaman söylüyorum.
Her tarif aynı değildir. Bu köfteyi çok fazla çevirmeyeceğiz. Dikkat! Soğanların karamelize olmasını bekleyeceğiz. Çevirme zamanı geldiğine inanıyorum. Gerçi kontrol ediyorum. Evet. Devam. Gönül isterdeki yaş mayalı ekmek olsun kızartmak için. Şu yağ ile birlikte. Burada daha az yağ var. Kızarsın. Artık alabilirim. İşte bu. Nasıl gözüküyor? Şu köfteciye gitseniz, şöyle önünüze gelse, bayıla bayıla yersiniz. Demeye demeyin. Hele ki tadına bakınca hasta olacaksınız. Artık şunun tadına bakabiliriz. Bakalım içi pişmiş mi, pişmemiş mi? Hep beraber bakalım. Şüphesi olanlar için. Bak hala sıcak, görüyor musun? Burası nasıl güzel kokuyor biliyor musunuz? Açın ağzınızı, kesinlikle kurumamış. Çok ufak bir eleştiri kendime. Biraz daha tuzlu olabilirmiş. Fakat burada şöyle bir durum var. 200 gramdan yapıyorum. Gerçekten az miktarlarda yapmak çok daha zor. Bunu böyle alırsınız. İnanın dışarıdan hamburger söylemezsiniz. Şu anda yaşıyorum bilmiyorum. Büyük ustanın yaptığı köfte. Açın ağzınızı, şunun tadına bakın ve şu sesi duyun mutlaka. Nasıl olmuş? Böyle bir şey yok. Samimi söylüyorum, böyle bir şey yok. Mutlaka denemelisiniz. Mutlaka. Unuttum zannettiniz değil mi? Dana carpaccio. Pardon, domates carpaccio. Aklımız fikrimiz ette. Saat gece 3 ve bunları evde çıkartıyoruz. Dikkat edin. Açın ağzınızı. Şunu yapmazsam kendimi affetmezdim. Vallahi bir insanın kendi yaptığına şöyle güzel, böyle düşeceğiz demesi ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle bir şey yok. Vay be. Vay be. Böyle bir şey harbi yok ya. Altı üstü domates yiyen kekolar vardır. Onlara diyecek lafımız yok zaten. Yemekten anlayanlar şunun nasıl bir şey olduğunu, her zaman salata yapmak zorunda olmadığımızı anlamışlardır. Açın ağzınızı. Abone olmayan vicdansızlar. Mutlaka bir gün abone olacaksınız. Boşuna direniyorsunuz. Zeki Müren yanılmış olamaz. Hepimize yine sağlık.